Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu tarz tarihsel gizemler, korkunç olaylar ve karanlık konularla ilgileniyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklayın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bugün tarihin en korkunç işkence araçlarını ve yöntemlerini keşfedeceğiz. Hazırsanız zamanın en karanlık dönemlerine yolculuğa çıkalım. İşkence, insanlık tarihinin en korkunç ve iğrenç uygulamalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Orta Çağ'dan tutun, erken modern döneme kadar pek çok hükümdar, dini figür ve iktidar sahipleri güçlerini pekiştirmek veya itaatı sağlamak için işkenceye başvurmuşlardır. Fakat yalnızca cezalandırmak amacıyla yapılan işkenceler değil, aynı zamanda tanrıların gazabından kaçınmak ya da çeşitli suçların itiraflarını almak için kullanılan acımasız yöntemler de vardı. Bu araçların bazıları kurbanlarının dayanabileceği sınırları aşarken diğerleri o kadar karmaşık ve yaratıcıydı ki bugünün gözlemleriyle bile korkunç ve şaşırtıcı geliyor. İlk olarak Orta Çağ'dan izler taşıyan en korkunç işkence araçlarından biri olan işkence sandalyesi ile başlayalım. Bu sandalye, üzerine oturtulan kişinin bacaklarının ve kollarının bağlanarak tamamen hareketsiz hale getirildiği korkunç bir metal yapıya sahipti. Ancak bu sandalye aslında sadece bir başlangıçtı. Çünkü üzerine oturan kişinin vücut ısısı yükseldikçe metal parçalar ona daha yakın hale gelir ve her an acı veren bir sıcaklıkla temasa geçerdi. Sandalyenin üzerine takılan çeşitli iğneler, çiviler ve dişliler de kurbanın derisini delmek için kullanılıyordu. Kişi her hareket ettiğinde metal dişliler vücuda batabilir ve dayanılmaz acılar yaşatabilirdi. Bu yöntem işkenceyi sürekli hale getirmek ve kurbanı acı içinde yaşamaya zorlamak için tasarlanmıştı. Bir diğer korkunç işkence aracı ise kendir çarkıdır. Bu korkunç alet genellikle suçlu olarak görülen kişilerin ölümüne yol açmak için kullanılırdı. Bir kişinin vücudu, elleri ve bacakları bu çarka bağlanır ve ardından bu çark hızla döndürülerek kurbanın kemiklerinin kırılmasına, kasalarının yırtılmasına sebep olunurdu. Çarkın dönerken kurbanın her yönüyle acı içinde kalması sağlanırdı ve sonrasında çarkta dönmeye devam eden kişi ya da kişiler hayatta kalmak için muazzam bir işkenceye maruz kalırlardı. Bu yöntem bazen yıllarca sürebilen ölümcül bir işkencenin simgesi olmuştur. Tarihteki bir başka korkunç işkence aracı ise su testisidir. Genellikle dini suçlarla suçlanan kişilere uygulanan bir yöntemdi. Kurbanın vücudu bir su testisinin içine yerleştirilir ve ardından testisinin suyu yavaşça eklenmeye başlanır. Kurbanın vücudundaki sıvı miktarı arttıkça şişmanlama başlar ve nihayetinde vücut içindeki basınç artarak ölüme yol açar. Bu yöntem kurbanın vücudunu yavaşça öldürmek için acımasızca kullanılırdı. Bir başka korkutucu işkence aracı ise kızıl saçlı kız adı verilen işkence aracıdır. Bir kişinin vücudu yüksek sıcaklıkta ısınmış metal bir kafese yerleştirilir ve ardından kurbanın tenine sıcak metalin doğrudan temas etmesine izin verilirdi. Bu işlem oldukça yavaş ve acı vericiydi. Çünkü kurbanın vücudu sıcaktan kavruluyor ancak ölüm oldukça uzun bir süre almaktadır. Bu işkence araçlarından en ünlülerinden biri baş meleği veya işkence başlığı olarak bilinir. Bu korkunç başlık kurbanın kafasına yerleştirilir ve başın içine iğneler yerleştirilerek kan akışı engellenirdi. Herhangi bir hareket kurbanın kafasında şiddetli bir acıya neden olurdu ve genellikle kurbanın ölümüne kadar sürerdi. Bu korkunç işkence aracı insanlık tarihindeki en ilginç ve korkunç yöntemlerden biridir. Bunun dışında boğulma intiharı ya da su altında çürütme olarak bilinen yöntem de Orta Çağ'da yaygın bir şekilde kullanılırdı. Bir kişinin başı suyun altına sokulur ve bu kişinin solunum yolları hızla kapanarak boğulmasına sebep olurdu. Ancak bu metodun en korkunç tarafı kurbanın hayatta kalmaya çalışırken verdiği acılı mücadeleydi. Bu işkence acıyı uzatmak ve kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak tükenmeye zorlamak için kullanılırdı. Başka bir korkunç yöntem de gölge cezasıdır. Bu işkencede kurbanın etrafındaki gölgeler yavaşça büyütülür,
kurbanın hareketleri sınırlanarak ona baskı yapılırdı. Ölüme kadar sürebilen bu işkence biçimi zaman zaman anlık bir acıyı değil, çok daha yavaş bir zihinsel çöküşü tetiklerdi. Orta Çağ'ın sonlarına doğru ise popülerleşen işkence yolu da kurbanlarının üzerinde farklı yöntemlerin birleştirildiği korkunç bir işkence türüdür. Çeşitli metal parçalar, ipler, sıcaklıklar ve daha fazlası kurbanın bedeni üzerinde yavaşça uygulanır ve bunlar adım adım birbirini takip ederdi. Her bir adım kurbanın ruhunu ve bedenini yok etmek üzerine tasarlanmıştı. Bu tür işkenceler yalnızca bireysel acıyı değil, aynı zamanda kurbanın toplumu ve diğer insanları korkutma amacını taşırdı. O dönemdeki iktidar sahipleri, insanları itaat etmeye zorlamak ve korku yaratmak için işkenceleri bir yönetim aracı olarak kullanıyorlardı. Zamanla bu yöntemler, toplumların ve medeniyetlerin karanlık tarihine damgasını vurdu. Tarihteki bu korkunç işkenceler, modern hukukun ve insan haklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugün tüm bunlar insanlık tarihinin karanlık dönemi olarak hatırlansa da, geçmişte insanların bu tür acılara maruz kaldığı ve hayatta kalmak için neler yaptıkları hala bir sır olarak kalmaktadır. İnsanlık bu tür korkunç yöntemlerle bir zamanlar yaşamış, ancak bugün daha adil bir dünyanın inşa edilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Evet, tarihsel işkence yöntemleri ve araçları hakkında verdiğimiz bu bilgiler, insanlık tarihinin karanlık ve korkunç yüzünü biraz olsun gözler önüne seriyor. Bugün bu tür hikayeler bize sadece birer korku unsuru olarak kalıyor. Ancak tarihin acımasız zamanlarında insanlar yaşadığı bu travmatik olaylarla yaşamaya devam etti. Bu tarz içeriklerin daha fazla ilgi görmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca bu video hakkındaki görüşlerinizi ve başka hangi konuları görmek istediğinizi yorumlarda belirtirseniz, bir sonraki videolarımızda sizin önerilerinizi değerlendirmeye alırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.